Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çıtır kornişon salatalık turşusu hazırlıyor Aysel Sultanım. Marmara Ereğlisi askerlerimize selamlar gönderiyoruz. Bu tarif tam ölçülü ve yapımı oldukça kolay. Domates, havuç, sarımsak, taze nane, maydanoz ve biberiye ile çok lezzetli bir aroma elde ediyoruz. Kışlık hazırlık yapanlar için uzun süre dayanabilecek nefis bir turşu tarifi. Turşunun çıtır kalması için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını da paylaşıyorum sizlerle. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Ev yapımı, katkısız ve doğal turşu yapıyor Aysel Sultanım. Şimdi tarifimize geçelim. 5 kilo kadar domatesi yıkadı ve kabuğunu soyuyor annem. Sonrasında küp küp doğruyor. Siz dilediğiniz miktarlarla kullanabilirsiniz. Biz biraz fazla yaptık turşumuzu. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Annem bütün domatesleri sabırla doğradıktan sonra bir aşure tenceresinin içerisine döküyor. Pişirme işlemi yapmayacağız. Sadece güzel karışması için annem büyük bir tencerenin içerisine döküyor. Ardından diğer sebzemizi doğrayacak. Bu turşu kışlık salata gibi düşünebilirsiniz. Yani yemeklerin yanında, makarnalarda, kısırın yanında harika oluyor. Çok lezzetli. 1,5 kilo kornişon salatalık kullanıyor annem. Onu da aynı şekilde küçük küçük minik minik doğruyor. Ben salatalık kornişon turşusunu çok seviyorum. Kışlık hazırlıklar içerisine hatta en sevdiğim turşu olabilir. Çünkü çıtır çıtır salata gibi böyle yemeklerin yanında yediğini böyle hafifletiyor. Gerçekten harika oluyor. Bir de kışın sürekli salata yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Açıp bir tane kabın içerisine alıp yiyebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Saklama koşullarını da söyleyeceğim videomuzun sonlarına doğru. Ev yapımı turşu gibisi yok gerçekten. Tam ölçülü turşuyu hazırlıyor Aysel Sultanım. Bakın tüm kornişonlarımızı sabırla doğradı. Bu turşu birazcık emek yapılıyor. Her turşu öyle ama bu birazcık bayağı bir zaman alıyor. Aysel Sultanım bunu emek hazırlıyor. Ben tabak tabak yiyorum. Ardından yarım kilo biberiye var. Bu biberiye acı severler için çok güzel oluyor ama acı sevmeyenler için isterseniz katmayabilirsiniz. Ama acılı çok güzel oluyor yani. Ben bile seviyorum acı sevmediğim halde. Mutlaka siz de deneyin derim. Eğer acısız seviyorsanız katmazsınız. Tamamen tercihinize kalmış. Karışık turşu da denebilir bu turşuya. Çünkü birçok sebze var içerisinde. Şifa deposu. Garanti turşu tarifidir. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İçerisine domates de olduğu için domatesli turşu da denebilir. Havuç olduğu için havuçlu turşu da denebilir. Ve bol sarımsak doğrayacak annem. Çiçek bahçesi gibi bir salat olacak. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun. İnşallah Rabbim yolunuzu açık etsin. Herkesin gönlüne göre versin. Sizler de zamanınızı ayırıp bizleri izliyorsunuz. Göz hakkınızı helal edin. Havuçlu turşu bakın. Çok güzel. Çıtır çıtır olmasının bir sebebi daha. Ben çok seviyorum havucu. Böyle kıtır kıtır olduğu için lezzetli oluyor. Annem 2 baş sarımsak ayıkladı. Onları da minik minik doğruyor. Tabii ki sebzelerimizi önceden yıkadık. Hazırladı annem. Sadece sizlerin zamanınızı almamak adına o kısımları göstermedik. Şimdi maydanozlu turşu bakın. Bir demet maydanozlu annem incecik kıyıyor. Ardından nane gelecek ve harika bir aromalı turşu olacak. Dediğim gibi salata tarzında bir turşu. Sizler kışlık hazırlıklara başladınız mı? Yorumlara yazın. Neler yapıyorsunuz? Hem bizlere fikir olmuş olur hem de takipçilerimize. Bu turşuyu çeşit çeşit yapanlar var. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yorumlarda görüşelim lütfen. Annem bu şekilde kışlık konserve hazırlığı yapıyor. Yani cam kavanozlara dolduracak. Ben de size bütün bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Annemin sayesinde çok şey öğrendim. Turşu nasıl yapılır, turşu püf noktaları,
Yani ev işi tarifler. Gerçekten Aysel Sultan'ın hakkını ödeyemem. Allah razı olsun ondan. Bu arada videolar içerisinde söylüyorum, Aysel Sultan'ım yaşıyorken 100.000'i görmeyi çok istiyorum diye. Bunu neden söylediğimde yazayım. Hani bazı takipçimiz merak etmiş, Aysel Sultan'ım hasta mı diye. Evet, hasta olmuştu. Yaklaşık 1,5 aydır falan. Böyle hastane dolaştık. 14 günde 8 tane doktora gittik. Ve bir doktorda çare bulabildik. Gerçekten 10 kilo verdi. Sonrasında toparlaması zor oldu. Şimdi bile eli ayağı titriyor bazen. Yani o yüzden ben de endişeleniyorum kaybetme korkusuyla. O yani öyle içimden gelerekten söylemiştim ama çok da ciddi bir şey olmasa da yani ciddiye yakın bir durumu var yani. İnşallah kilo kaybetmeye devam etmez ve sağlık durumuna kavuşur, yani iyi bir sağlık durumuna. Bu arada ben malzemelerimizi sizlere söyleyeyim. 5 yemek kaşığı iri kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu attı annem. Mutlaka iri kaya tuzu kullanın. Sofralık tuzlu olmaz. Ve 2,5 su bardağı sirkeyi şöyle üzerine boca ediyor. Bu turşuda su kullanmıyoruz. Domates çok olduğu için domatesin suyuyla harika salata gibi bir karışık turşu, kornişon turşusu oluyor. Çok lezzetli, mutlaka deneyin derim. Ev yapımı kornişon turşusu gibisi yok gerçekten. Biz hiç hazır almıyoruz marketlerden falan. Çıtır çıtır salatalık turşusu yiyoruz. Kışın bizim sofralarımızın olmazsa olmazı. Sindirimi kolaylaştırıyor yani. Ben çok seviyorum karışık sebzeli turşuyu. Sizler seviyor musunuz? Annem tüm malzemelerimizi güzelce bir karıştırıyor, harmanlıyor ve bir büyük cam kavanozun içerisine yapıyor. Bir de küçüklere dolduruyor. Şöyle huni yardımıyla içerisine kepçe kepçe dolduruyor. Bakın, pişirme işlemi yapmadık. Her şey çiğ. Her şey çiğ olduğu için mutlaka buzdolabında saklamamız gerekiyor. Yani pişirme aşaması olmadığı için biz tüketinceye kadar, turşuları bitinceye kadar buzdolabında bekletiyoruz. Yani buzluğun altında normal buzdolabında bekletiyoruz. Bitinceye kadar sizler de buzdolabında saklayın. Yoksa domates ekşiyebilir dışarıda. Domatesli kornişon turşusu bu şekilde yapıyor. Annem her sene yapar. Yani ellerine, emeğine sağlık. Gerçekten hakkını ödeyemeyiz. Kışlık hazırlıklar 2026 devam ediyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bu kışlık hazırlıklar devam edecek. Bizleri takipte kalın derim. Makarnaların, kısırın, mercimek köftesinin yanında harika oluyor. Mutlaka deneyin derim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir küçücük yorum bile o kadar kıymetli ki yeni insanlara ulaşabilmek adına sizlerden ricam, bizlere destek olursanız seviniriz. Göz hakkınızı helal edin. İnşallah bugün birçok tarifimiz gelecek. Aysel Sultan'ın hazırladığı, ayrıca canlı yayında yapıyoruz. Katılırsanız seviniriz.